Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Cennet kuşu ya da Latince adıyla Strelitzia, anavatanı Güney Afrika olan ve çiçekleri cennet kuşunu andıran egzotik bir bitki ailesidir. Anavatanında ona crane flower yani turna çiçeği diyorlar. Fakat İngiltere'ye ilk getirildiği dönemden bu yana ona İngiliz kraliçesi Charlotte'un doğduğu yer olan Mecklenburg Strelitz'in adı verilerek kısaca Strelitzia denmiştir. Biz ona cennet kuşu çiçeği diyoruz. Bir de orijinal adı ve İngiliz kraliçesiyle olan bağlantısını düşünülerek Starliçe gibi yarı İngilizce yarı Türkçe Frankenstein bir isim de türetilmiştir. Kraliçe Charlotte, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Amerikan koloni güçleri tarafından mağlup edilen İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasına sebep olan kralı 3. George'un, hani dedikodu yapmak gibi olmasın ama şu İngiltere tarihine akıl hastası olarak geçen kralın eşi olmasının yanı sıra amatör bir botanikçiydi. Kraliçenin çiçekleri olan bu ilgisi dünyanın en kapsamlı botanik bahçesi olarak bilinen ve tüm bitki severlerin görmesi gereken Londra'daki ünlü Kew Gardens botanik bahçesinin büyütülmesini de sağlamıştır. Ben artık görebileceğimi sanmıyorum ama dilerim bu videoyu izleyen bitki dostları görebilirler. Çiçeğimize dönecek olursak cennet kuşu çiçeğinin farklı boyutlarda olan 5 türü bulunur. 10 metreye kadar uzayabilen Strelitzia nicolai en uzun boylu türüdür. Turna zamba adı verilen Strelitzia reginae ise sıcak iklimlerde yazlık bahçelerini süsleyen, aynı zamanda kesme çiçek olarak da kullanılabilen bir başka türüdür. Çiçekçilerin vitrinlerindeki en dikkat çekici çiçeklerden biri de budur. Yaprakları muz bitkisinin yapraklarını andıran bitkinin genellikle turuncu ve mavi renkli çiçekleri kış ve erken ilkbaharda açar. Bitki tohumdan yetiştirildiğinde 3 ile 4 yıl kadar geçmeden, yani bitki yetişkinliğe ulaşmadan çiçeklerini görmeniz mümkün değildir. Yavaş büyüse de oldukça dayanıklı bir bitki olduğu söylenir. Hem iç hem de dış mekanda, tabi sadece don görülmeyen bölgelerde süs bitkisi olarak kullanılabilir. Genellikle güneş gören ya da yarı gölge yerlerde yetiştirilmesi gereken cennet kuşu çiçeği düzenli ama az su ister. Zengin içerikli bahçe topraklarında yetiştirdiğinizde çiçeklerini görme ihtimaliniz daha yüksek olabilir. Polenleri sadece güneş kuşu adı verilen bir kuş türü tarafından yayılan bu güzel bitkinin tozlaşabilmesi için bu kuşların yaşamadığı yerlerde manuel tozlaşma sağlanması gerekir. Çünkü bitkinin polenleri pek çok bitkinin polenleri gibi rüzgarda uçuşabilecek türden değildirler. Bitkinin doğal ortamında yaşayan güneş kuşları nektarla beslenebilmek için çiçeğin yatay duran yaprağına konduğunda polenler kuşun ayaklarına bulaşır ve bir sonraki konduğu çiçeğe de böylece taşınmış olur. Bitkinin tohumlarını elde etmek isterseniz tohum keselerinin bitki üzerinde kurumaya bırakılması gerektiğini de ekleyeyim. Bitkiyi ya tohumlarından ya da rizomlarını ayırarak üretebilirsiniz. Cennet kuşu çiçeği çiçeklerin dilinde olağanüstü güzelliği, özgürlüğü ve iyimserliği simgeler. Zaman içinde sözde melekler şehri olan Los Angeles'ın da resmi çiçeği haline gelmiştir. Bir de ilginç bir gelenek vardır bitkiyle ilgili. Eşler evliliklerinin 9. yılında cennet kuşu çiçeğini sadakat nişanesi olarak birbirlerine verirlermiş. 9 seneden sonra o çiçek eğer saksıda geliyorsa daha nice senelere, kesme çiçek olarak geliyorsa yeter ama üstü kalsın anlamını taşıyor olabilir. Ne olursa olsun yine de çiçek vermek ve almak güzeldir sevgili bitki dostlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki Günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.